yıllarda ortaya çıkan bir kavram var, post-truth kavramı. Gerçek ötesi diye çevriliyor herhalde. Biz bunu bilimde ya da siyasette daha çok görüyoruz aslında. Benim aklıma şey geliyor, yıllar önce Facebook'ta bir işte duvar yazısı vardı. İşte bu bilgilerimin kopyalanmasını, adımın kullanılmasını istemiyorum gibi bir ibareyle işte sen de bunu kabul ediyorsan duvarında paylaş diye herkes bunu böyle sorgulamadan paylaşıyordu. Ve günümüzde de bazı bilgileri biz sorgulamadan, anlamadan paylaşmayı sürdürüyoruz ve sosyal medya bunu kat be kat hızlı bir şekilde arttırmaya başladı. Bunun siz de farkında mısınız? Çok doğru. Farkındayım. Ben hatta şöyle bunu uzun zamandır inceliyorum diyeyim. Bir şeyi biliyorsanız bana deseniz bu pankreas tümörleri eskiden nasıl yapılırdı? İşte şöyleydi, böyleydi diye dili geçmiş ya da şimdiki zamanda işte şöyle yapılır, böyle yapılır diye anlatırım. Ama Türkçenin gramer yapısında enteresan dil bilgisi özelliği olarak bir farkı var. Mişli geçmiş zaman diye bir şey var. Bu işte internette, Instagram'da, Google'da vesairede gördüğü işte bazısının artık AI tarafından yaratıldığı işte çok da kolay anlaşılmayan bilgileri genelde doğru diye kabul eden insanlar duydun mu bak şu şöyleymiş diye mişli geçmiş zamanda anlatıyor. Yani o konuya dair kendi bir bilgisi yoksa gördüğü, inandığı şeyi aslında dilinde yakalayabiliyorsunuz. Mişli geçmiş zamanı kullanıyor onu anlatırken ve burada da giderek rafine olan bu teknolojiyle şu an videolara baktığınızda oradaki alışık gözler atlamayı fark ediyor vesaireyi. Hani bu yapay zeka ile yapılmıştır ya da bu gerçektir diye ayırt edebilen insanlar var. Ben çok onlardan değilim. Hani ben baktım mı aklıma yatıyor mu yatmıyor mu diye bakıyorum. Geçenlerde işte o Kamçatka'daki 15 metre kar hikayesi. Hani ben düşünüyorum bir şehire 15 metre kar yığılsa insanlar duvar işte camdan atlayıp kar topu mu oynar yoksa ben ekmeğimi nasıl alacağım diye mi düşünür? Bunu çok yaygın bir şekilde siz sosyal medyadan, internetten paylaştığınız zaman bir müddet sonra bu bir gerçeklik algısı kazanıyor. Dolayısıyla post-truth, yılını hatırlamıyorum ama bir ara ya Oxford'un ya Collins'in sözlük olarak seçtiği yılın kelimesiydi. Sanıyorum bu Körfez'deki işte Amerika'nın smoking gun diye uydurduğu bir haber üzerine bir ülkeyi işgal etmesiyle başlayan bir sürecin sonunda dile girmiş bir kelimedir. Önce ortaya bir iddia atıyorsunuz. Sonra bunu işte şu an sosyal medya vesaire üzerinden destekleyerek yayıyorsunuz ve çok sayıda kişiye söyletebildiğiniz zaman o bir gerçeklik kazanıyor. Bu çok tehlikeli bir gidiş. Dolayısıyla hani neyin doğru olduğunu ayırt edememeniz bir müddet sonra rüyada mısınız yoksa gerçek dünyanız mı o ayırt edememesi kadar korkutucu bir yöne doğru gidiyor bence. Bunun tıpta da tabii ki çok örneği var. Bir de sosyal medya o kadar çok hayatımıza girdi ki biz yani pek çok kişi yalnız yaşıyor. Sürekli hayatını Doğru. ekran karşısında geçiriyor ve dolayısıyla bunu sorgulayacağı, gerçekliğini öğreneceği bir kaynak da olmayınca etrafında sürekli o hani yalan gerçekliğin içinde yaşıyor halde buluyor kendini. Yapay zeka da bunu kat be kat arttırdı sanıyorum. Hem daha inandırıcı kıldı hem yaygınlaştırdı. Yapay zekayı tabii ne için kullandığınız da çok kültürel bir şey ama sanıyorum dünyanın üzerindeki pek çok kültür o yönüyle birbirine benziyor. Son zamanlarda ben hani doktor arkadaşlarımın çoğunun paylaştığı için ben bu ne ya diye bakarak öğrendim. Bir karikatürize edilmiş kendi resimleri var. Ben de merak ettim dedim yani interneti, sosyal medyayı, yapay zekayı nasıl kullandığınız çok değişken bir şey. Ben öyle bir karikatür hani yapmadım ama ben şunu sordum. Bu karikatürü yapmak için yapay zeka ne kadar enerji harcıyor diye. Birim bazında çok yüksek bir enerji karşılığı yok ama topladığınız zaman yüzlerce evin bir yıllık enerji karşılığına denk geliyor. Şu an sadece o grafik tasarımın yapılması için harcanan enerji. Bunun bir de öğrenme aşaması var. O aşamada çok çok daha yüksek enerji maliyeti var. Bu hani öğrenilmişin üzerine yapıldığı için şu an aslında bu söylediğim rakam olanın çok altında. Bunun karbon ayak izini düşünün vesaireyi düşünün. O zaman çok korkunç yerlere geliyor. Elon Musk dün okudum bir 30-36 ay içinde dünyanın enerji altyapısının yapay zekanın ihtiyaçları yüzünden sorun çıkartacağını, elektrik kesintileri olacağını vesaireyi anlatıyordu. Aynı Elon Musk geçenlerde de
3 yıla cerrahi bitecek, robotlar yapacak diyordu. Kesilmiş elektrikte bence robotlar gene de çok da fazla bir iş yapamamış ve dönmüş işler normal cerrahlara kalmış olabilir. Yani iki söylediği birbiriyle çok çelişiyor. O zaman ben onu da sormak istiyorum. Gerçekten cerrahi nereye gidiyor? Yani teknik her zaman ilerledikçe tıp da bunu belli bir süzgeçten geçirip denedikten sonra içine alıyor ama hani şu anki robotik cerrahiyle robotun bir gün otonom olarak kendi kararlarıyla ameliyat yapması arasında çok ciddi bir fark var. Teknik olarak o kolların dönüyor olması ucu benim elimdeyken benim hukuki sorumluluğumu doğuruyor. Bir defa en başta bu var. Benim tıbbi bilgim ve benim hukuki sorumluluğum altında bir alete dönüşüyor robot. Ama Elon Musk'ın söyledi, o robot bir gün ameliyat yapacağı dediğinde robot filmleri yüklüyorsunuz. Ha bunun burasında bu tümör olmamalı. Ben bunu buradan çıkartayım kararlarını verip onun anatomik işte bilgisi ışığında cerrahi prensipler gereğinde ameliyatı kendi yapıyor. Şimdi farz edin orada bir şey yanlış oldu. Burada hukuki sorumluluk kime ait? Üreten firmaya mı? Onu alıp hastanesine koyup ameliyat yaptıran hastane sahibine mi? Yoksa böyle bir şey imza atan hastaya mı? Yani bu teknolojinin hızında hukuk gelişmiyor. Dolayısıyla bu bir çok ciddi hukuki soru açık bırakarak ilerleyeceği için mutlaka onun da belli sınırlamaları olacaktır ama bunlar aşılacak muhtemelen. Ama bence orada sorulması gereken en önemli şey şu. Türkiye'de robotik cerrahi iyi kötü, doğru yanlış, endikasyonu olsun olmasın yapılıyor. Kaç kişi bundan faydalanıyor diye sorsanız çok cüzi bir rakam. Çünkü siz kapalı olarak mesela diyelim pankreasın sol tarafını çıkarttığınız bir ameliyatı robotla da yapabilirsiniz. Bence öyle bir ameliyatta düz bir çubuk üzerinden yaptığınız laparoskopik dediğim ameliyatla robotun arasında çok büyük bir avantaj yok. Ne zaman robot daha üstün? Düz çubuklarla bir şeyin arkasına geçemediğiniz için şu hareketi yaptığınız mesela karaciğerin arka yüzeyindeki tümörler ya da baş kısmında rekonstrüksiyon dediğimiz çıkarttıktan sonra bağırsağı buraya getirip dikmek kısımlarında robot tabii ki laparoskopiden üstün. Ama siz laparoskopik yapabileceğiniz bir ameliyatı robotla yaptığınız anda çok büyük bir avantaj elde etmemekle birlikte faturaya direkt $5.000 ekliyorsunuz aşağı yukarı. Robot kolları üretici firma tarafından 10 kere kullandıktan sonra elektronik olarak kendini kitleyecek şekilde dizayn ediliyor. Ki bir robotu aldım ben ömrü billah bu kırılana kadar bunu kullanayım diye bir alışkanlık gelişmesin, bir tüketici oluşsun isteniyor. Dolayısıyla bu fatura da hastane ben bunu ödemem hastaya yansıyor bu. Hasta ödesin dediği için yaklaşık işte diyelim her kol $10.000 daha bile fazla. 10 kere kullandığınızda ameliyat başına kol başına $1.000 ekliyorsunuz. 3 kol kullandığınızda $3.000. Hastanenin kârı bilmem ne $4.500-5.000 yansıyan bir hastaya son kullanıcıya yansıyan ek maliyet oluyor. Şimdi yani Türkiye'de tamamlanmamış çok ciddi sağlık sorunları var. Aşı iyi gitti ama şu an hani sağlık sorunu olarak baktığınızda Türkiye'nin bütün satına yayılmış homojen bir sağlık hizmeti yokken bir grubun ben bu ameliyatı robotla olmak istiyorum demesi bence bir tüketim hatası. Teknolojiyi tabii ki üretenler bunu satmak istiyorlar. O yüzden böyle haberler de uyduruyorlar. Bunu övüyorlar, ediyorlar ama bunların hani gerçekle bir karşılaşıp diğer tıptaki her şey gibi o sınavı verdikten sonra ne kadar verimli olduğunu anlamamız lazım. Bunun cost efektivite deniyor. Bu analizleri yapılacak. Bunun enerji tüketim maliyeti de hesaplanacak. Hani AI'ya bir resim çizdirdiğinizde işte harcadığı enerjiyle bir ameliyatı yaptırdığınızda robotun mekanik olarak harcadığının çok ötesinde kullanması gereken bir anlık karar mekanizmasının, algoritmasının tüketeceği enerjiyi düşünün. 3 yıl sonra cerrahi bitecek lafı tamamen bence bir fantezinin ürünü. Yani öyle bir şey olmayacak. Ki bugünün koşullarında robotik ameliyatın bile bu maliyetini karşılayabilecek kişi sayısı çok daha az. Tabii, tabii. Yani bütün bunların hepsi şu an dünya çok hızlı bir değişim içinde. Yapay zeka, robotik cerrahi vesaire bunların hepsi yeni faktörler. Zamanla mutlaka tıp da o yönde gelişecektir ama bu değişimler böyle iddia edildiği gibi bir anda olmuyor. Demin konuştuğumuz sanal gerçeklik ortamında da hani internette bunu duyan, Instagram'da gören birisi duydun mu işte 3 yıl sonra sadece robotlar ameliyat edecekmişi ya. Onu sanki bir doğruymuş gibi
algılandığı tuhaflığa çeviriyor. Yani bunları biraz daha sükunetle, biraz daha aklın süzgecinden geçerek bence incelemek, dinlemek lazım.